Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine çok tatlı bir kız ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomda Helin Bebek örüyoruz. Helin Bebek benim kendi ücretli tarifimde arkadaşlar. YouTube kanalım 50.000 olunca sizlere bunu ücretsiz bir şekilde hediye edeceğim diye söz vermiştim. İşte o gün bugün Helin Bebeği birlikte ücretsiz bir şekilde öreceğiz. Kanalıma abonelikleriniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer abone olmayan varsa lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hemen sağ alt köşeden abone ol tuşuna, sol alt köşeden de beğeni tuşuna tıklarsanız ayrıca çok mutlu olacağım. Hemen kızımızın kıyafetlerini bir kontrol edelim. Şöyle arkasında 3 tane düğmesi var. Kıyafeti giydirilip çıkarılabiliyor. Ayakkabıları da aynı şekilde giydirip çıkarabilirsiniz. Hemen boyumuzu ölçelim. Kızımın boyu yaklaşık 32 santim civarında. Tekrar göstereyim. Evet, kanalıma abone olduysanız hemen malzeme listesine geçmek istiyorum. İstediğiniz her türlü ipleri kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ipleri de sizlere şimdi söyleyeceğim. İlk olarak ten renginde kullandığım ipim Peria Baby Soft Cotton 17 numarası arkadaşlar. Şöyle. Ayrıca kıyafette kullandığım Gazzal Baby Cotton, renk kodumuz 3448. Aynı şekilde krem tonumuzda Gazzal Baby Cotton, bu şekilde bir krem rengi. Sadece ayaklarda ve şortunda kullandığımda yine Peria'nın ipi arkadaşlar. Hepsinde kullandığım tığımsa şöyle 2 milim. Saçta kullandığım Etamin Canan el örgü ipi. Bunu ben internetten sipariş etmiştim ama ipçilerde vesaire var mı bilmiyorum. Oldukça şöyle ince telli bir ip. Aynı şekilde kirpikler ve kaşlarda da bu ipi kullandım. Siz istediğiniz her şekil ipleri tercih edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kullandığım ten renginde sadece şöyle bir ipten şu kadar kaldı. Onu da söylemiş olayım. Yani bir tane 50 gram ip kızımız için kafi arkadaşlar. Yüz ifadesi vermek için uzun bir iğneye ihtiyacımız var. Bir de şöyle küçük bir iğneye ihtiyacımız var. Onun haricinde kullandığım emniyetli gözlerim 12 milim arkadaşlar. 12 milim şöyle mavi kullanabilirsiniz, yeşil kullanabilirsiniz. Benim bu kızımda kullandığım kahverengi emniyetli bir göz oldu. Yine ağız kısmını işlemek için şöyle hafif koyu pembe tonlu bir ipe de ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir sorunuz olduğu zaman yorum kısmından sorabilirsiniz. Videolarımı sardırarak izlemeyin arkadaşlar. Sardırarak izlediğiniz zaman bazı önemli konuları atlıyorsunuz. Ondan sonra yorum kısmından bana soruyorsunuz. Ben de maalesef videoda anlattığım konulara cevap vermiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Özellikle kullandığım iplerle kızımın kaç santim olduğuyla ilgili falan birçok soru geliyor. Onları zaten videonun ilk açılış bölümünde anlatıyorum. Lütfen videolarımı iyi izleyin arkadaşlar. Evet, her şeyi saydık diye düşünüyorum. Hemen kol ve bacaklarla kızımızı örmeye başlayalım. Evet, şimdi Helin bebeğimize başlayacağız arkadaşlar. İlk olarak kollarını hazırlayacağız. Sonrasında ayaklarla devam edeceğiz. Şimdi kollar için de şöyle bir kolumuz var. Şunları çekelim. Ten rengimizi alıyoruz. Ve sihirli halka yapıyoruz.
Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Sihirli halkamızı kapatalım. Ve ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramızda hepsine çift batıyoruz. Aynı sık iğne içerisine 2 adet sık iğne yapıyorum ikinci sıramda. 1 ikinci arttırmam, üçüncü arttırmam, dördüncü, beşinci ve altıncı arttırma. Toplamda 12 adet sık iğnem oldu. Şimdi 3. sıradayız. Şunu ilmek belirleyici olarak kullanabiliriz. Siz de farklı bir ton kullanabilirsiniz. Şimdi 3. sıramızda 3 kez 3 tek bir arttırma yapıyorum. Birinci sık iğnemi ördüm. İkinci, üçüncü sık iğnemi ördüm ve bir diğerine çift batıyorum. Bunu burada 3 kez tekrar edeceğiz. Birinci arttırmamı yaptım. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Diğerini arttırıyorum. Sıra sonumuzda arkadaşlar 15 adet sık iğnemiz olacak. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Bir diğerine çift batıyorum. Evet, 3. sıramızda toplamda 15 adet sık iğneye ulaştık. 4. sıradayız arkadaşlar. 4, 5 ve 6. sıralarımızı toplamda 3 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan 15 sık iğne örelim. 4, 5 ve 6. sıraları arttırma, eksiltme yapmadan 15 sık iğne düz örüyoruz. Kolların içerisine elyaf koymayacağız. İsterseniz de kullanabilirsiniz. Şimdi 3 sıramızı düz örelim. Altıncı sırama kadar düz ördüm. Şimdi 7. sıradayız. 7. sırada da arkadaşlar 3 kez 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 3 tane tek ördüm, bir tane eksiltiyorum ve bunu 3 kez tekrar edeceğiz. 1 2 3 tek, bir eksiltme. İkinci kez yaptım. Şimdi sonuncu 1 2 3 tek, bir eksiltme. Toplamda 12 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi 8. sıradayım. 8 ve 31. sıraları toplamda 24 sırayı arkadaşlar arttırma, eksiltme yapmadan 12 sık iğne düz örelim. 8 ve 31. sıraları 31. sıramızda dahil 12 sık iğneyi düz örelim. Evet, şimdi 31. sırama kadar kolumu ördüm arkadaşlar. Siz de aynı koldan ikişer tane bir tane daha örüp geliyorsunuz. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden bacaklarımıza başlıyoruz. İlk olarak beyaz rengimizi alacağız.
Tabii ki siz hangi rengi kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tarifimi açayım. Evet, şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hemen ikinci zincirden itibaren 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonda kalan bir zincirim var. Bu zincirin içerisine 5 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an zincirin karşı tarafına geçtik. Net olması açısından şöyle ayarlıyorum. Hemen arkadaşlar, şurada bir zincirim var. Evet, oraya girdim ve oradan itibaren 1, 2 ve 3. 3 adet sık iğne yaptım. Sonda kalan bir zincirim var. Onun içerisine de bir tane arttırıyorum. Ve sıra sonumu tamamlıyorum. Toplamda 14 adet sık iğnem var. 14 adet sık iğneye ulaştık birinci sıramızda. Hemen burada bir ilmek belirleyici kullanmak istiyorum. Siz de kullanın arkadaşlar. Şimdi 14 sık iğneye ulaştık. Şimdi ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda 5 sık iğne yapıyoruz. Hemen birinci sırada ilk yaptığım sık iğnenin içerisine girdim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 kez arka arkaya arttıracağız. Çok sık örüyorum herhalde ya. Biraz şöyle gevşetmem lazım. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Ve üçüncü arttırma. Evet, 3 kez arka arkaya arttırdım. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne örüyorum. Sonda kalan bir ilmeğim var. Onun içerisine de bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Toplamda 18 sık iğneye ulaşmış olduk. İkinci sıramızı da 18 sık iğneye ulaşarak kapattık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Şimdi üçüncü sıramdayım. İlmek belirleyicimi buraya alıyorum arkadaşlar. 3 ve 8. sıraları toplamda 6 sırayı arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğneyi düz örelim. Toplamda 6 sıramızı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz.
8. sıramıza kadar düz ördük. Şimdi arkadaşlar şu kısmı oluşturacağız. Topuk kısmı için yine ilmek belirleyicimi kullanacağım. Olmasa da olur bu kısımda ama olsun, kullanalım. Şimdi ilmek belirleyicimi bu tarafa aldım ve 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle tam ortada olması gerekiyor. Evet, 10 sık iğneden sonra bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve arkadaşlar bir tane sık iğne atlayacağım. Yani şunu atlayacağım. Şuradan örmeye devam ediyorum. Bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Ve burada 7 sık iğne örelim. Bir tanesini ördük. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen burada bir tane eksiltme yapacağım. Şöyle bir buradan aldım, eksiltiyorum. Bir de hemen yanındakini alacağım. Bir tane eksilttim. Bir zincir çektim, örgümü çeviriyorum ve bir tane atlıyorum yine. 1 2 3 4 4 5 sık iğne. Şimdi sonda kalan 2 sık iğnem var. Bunları da yine azaltacağım. Sıra başında bir atlıyoruz. Sıra sonunda da bir tane eksiltiyoruz arkadaşlar. Bir eksiltmemi yaptım. Bir zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Yine bir sık iğne atlıyorum. Bir diğerine battım. 1 2 3 sık iğne ördüm. Yine sonda kalan 2 ilmeğim var. Bunları da eksiltiyorum. Evet. Topuk kısmını oluşturduk arkadaşlar. Bundan sonrasını spiral olarak devam edeceğiz. Yani bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Topuk kısmımız oluştu. Şimdi hemen ilk baştakine battım. Arka kısımdayız. 1 2 3 ve 4. Yan tarafa geldik arkadaşlar. Yan tarafta da şöyle herhangi gördüğümüz yerlere batıyoruz ve 3 sık iğne yapacağız burada. Birinciyi yaptım. Şöyle ortadan girelim. İkinci sık iğnemi de yaptım. Bir de şuradan batalım. Burada üçüncü sık iğnemiz olsun. Şimdi ayak kısmının önündeyiz. Ayak kısmının önünden sadece flow ilmeklerinden, yani arkadaşlar her ikisini almıyoruz. Sadece şöyle bir tanesini alacağız. Şöyle göstereyim. Bakın şu öndekini aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8.
Evet. Yandan 3 sık iğne, önden 8 sık iğne aldık flo olarak. Şimdi bir diğer yandayım. Buradan da 3 sık iğne arkadaşlar yine çıkarıyoruz. Bir de ortadan batalım. 2, bir de şuradan batalım. 3 sık iğne de bu taraftan aldık. Şimdi şuradaki ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar az önceki ördüğümüz sıramız 9. sıramızdı. İlmek belirleyicimi tam şu kısma koydum. Sıra başımız artık burası. 9. sıramızda toplamda 18 sık iğneye ulaşmış olduk. Yandan, önden, arkadan örerek toplamda 18 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi 10. sıradayız. 10. sırada da bu 18 sık iğneyi sadece bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra 18 sık iğnemizi düz örelim. 3, 4, 5, 7 ve 18. Evet, 18 sık iğnemi 10. sırada düz ördüm. İlmek belirleyicimi bu tarafa aldım. Şimdi 11. sıradayız. 11. sırada arkadaşlar 5 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden sonra bir tane eksiltiyorum. Yan taraftan bir tane eksiltiyoruz. Şimdi 8 sık iğne örelim ön taraftan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar. Sonda kalan bir sık iğnem var. Bunu da düz örüyorum. Ve 11. sırayı da 16 sık iğneye ulaşarak tamamlıyorum. Şimdi içerisine biraz elyaf koyacağım. Şurada. Zor kısmını bitirdik diye düşünüyorum. Şimdi 11. sırada 16 sık iğneye ulaştık. 12. sıramızdayız. 12. sırada arkadaşlar tekrardan 2 sık iğne daha örüyorum. 1, 2. 2 sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kısımdaki arttırmaların tam arkada olması için ekstradan 2 adet sık iğne ördük. Şimdi eğer sizinki de tam böyle ortalı olmadıysa bir tane daha fazladan sık iğne örebilirsiniz. Buradaki ilmek belirleyiciyi çıkarıyorum ve 2 sık iğne örmüştüm. Onun yanına hemen sıramı ayarlıyorum. Artık sıra başımız burası arkadaşlar. Şimdi toplamda 16 sık iğnemiz var. 12. sıramızdayız. 12 ve 18. sıralar arasına toplamda 7 sıraya arkadaşlar 18. sıramızda dahil arttırma eksiltme yapmadan 16 sık iğnemizi örelim. Toplamda 7 sırayı ama içerisine elyaf koymayı kesinlikle unutmuyoruz. Toplamda 7 sıra ayak kısmımızı örelim. Sıra başımızı kaybetmiyoruz arkadaşlar. İlmek belirleyiciyi kullanalım. 7 sıra şimdi örelim. 7 sırayı düz ördük. Şimdi 19. sıradayız. Hemen 19. sırada ilk başta bir tane arttırıyorum.
Ve 15 sık iğnemi düz örüyorum. 16 olan sık iğnemiz 17 olacak. Şimdi sıra sonuna kadar düz örelim. On dört, 15. Toplamda 17 adet sık iğnem var. Şimdi 20. sıradayım. Burada bir sık iğne örüyorum ve bir tane arttıracağım. Hemen alttaki arttırmanın içerisine arttırıyoruz. Bir tek bir çift yapmış olacağız. Sıra sonunda yine 15 sık iğnemiz var. 15 sık iğnemizi düz örelim. 17 olan ilmeklerimiz 18 olacak. Her sırada bir tane arttırıyoruz. Arttırmaların arka kısımda olmasına dikkat ediyoruz. On dört, 15. 21. sıramdayım. 21. sıramda da 2 tek bir arttırma yapıyorum. 1, 2 tek, bir tane arttırıyorum. Yine 15 sık iğnemi düz örüyorum. Toplamda 18 olan sık iğnem 19'a çıkıyor. Biraz elyaf dolduracağım bu aşamadan sonra. Evet, sıra sonuma geldim. Şimdi biraz elyaf koyalım. Her 3-4 sırada bir elyaf doldurmayı unutmuyoruz. %22. sıramdayım. 22. sıramda sadece bir sıra 19 sık iğnemi düz örüyorum. 19 sık iğnemizi düz örelim. 22. sıradayız. 22. sırada 19 sık iğneyi düz örüyoruz. Sadece bir sıra. %23. sıradayız. 23. sırada hemen ilk başta 3 tek bir tane arttırma yapıyoruz. 2, 3 tek bir tane arttırıyorum. Şimdi bir arttırmadan sonra 15 sık iğnemi düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 ve 15. 15 sık iğnemi düz ördük. 23. sıramızda toplamda 20 adet sık iğnemiz var. 24. sıradayız. 24 ve 28. sıralar arasına toplamda 5 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 24 ve 28. sıralar arasına toplamda 5 sıra arttırma, eksiltme yapmadan düz örelim. ...20 sık iğnemi
5 sıra boyunca düz ördüm arkadaşlar. Şimdi tam olarak sıra sonundayım. İlmek belirleyicimi buraya aldım. Aslında almasak da olur. Şimdi 29. sıradayız. 1 ve 2 sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar ten rengimizi alacağız. Son yaptığım hamleyi her zamanki gibi çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum. Beyaz ipimiz bu tarafta kalacak. Ten rengimi alıyorum. Ve renk değişikliğimi yaptım. Beyaz ip burada kalıyor arkadaşlar. İçeri koymuyoruz. Şimdi arka ilmeklerden alarak şöyle 20 sık iğnemi düz örüyorum. Arttırma eksiltme yapmadan 20 sık iğnemi düz ördüm. Düz örüyorum. ...29. sıramızı örüyoruz. Arka ilmeklerden alarak sadece bir sıra düz ördük. 29. sıramızı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şimdi 30. sıramdayım. Bu sırada da yine sadece bir sıra. Her iki ilmekleri alarak bu kez normal bir şekilde 20 sık iğnemizi düz örelim. Evet, sıra sonuma geldim. Burada içerisine elyaf dolduracağız yine. Şuradaki arttırma kısımlarını arkadaşlar, arttırma kısımlarımıza ittirerek ilk olarak şu ilmek belirleyicimi artık çıkarmak istiyorum. Şimdi 31. sıramızdayız. 31. sıramızda şu kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Şuradaki çukur kısmını. 31. sırada hemen ilk başta 2 tane eksilteceğiz. Şuradan bir, iki tane eksilttim. 6 sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar dizler için şu kısımda arttırmalarımız olacak ama herkesin örgüsü farklı olduğu için buradaki 6 sık iğne artabilir de azalabilir de, onu kendiniz ayarlıyorsunuz. Yani şöyle katladığımız zaman şuradaki gibi bakın, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci arttırmamız olacak. Ona göre tam ortalıyoruz.
Ben de 6 sık iğne gayet normal gözüküyor. Söylediğim gibi sizin o 6 sık iğne artabilir de azalabilir de, onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada 5 kez arka arkaya arttıracağım 6 sık iğneden sonra. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam, üçüncü arttırmam, dördüncü, beşinci arttırma. Sıra sonunda kalan 5 sık iğnemi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 20 olan sık iğne 23 oldu arkadaşlar. Şurada da 2 tane eksilttiğimiz için aynı sırada 2 tane eksilttik ve arttırdık. Toplamda 23 adet sık iğnemiz var. 32. sıramızda hemen ilk başta yine bir tane eksiltiyorum arka kısımda. 21 sık iğneyi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arttırmalarımıza geldim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şu anda 33. sıradayız. 33. sırada da arkadaşlar hemen yine arka taraf pardon, arka taraf değil, ön tarafa kadar sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen bakalım arttırmaların neresindeyiz? 10, 11, 12. Evet arkadaşlar, 12 sık iğne ördüm. 11 örelim. Bende şu an kayma oldu. Evet, 11 sık iğne ördüm. Şimdi burada hemen 2 tane arka arkaya eksiltiyorum. 11 sık iğne ördük. 2 tane arka arkaya eksiltiyorum. Ve sıra sonuna kadar şimdi düz öreceğim. 11 sık iğne ördük. 2 tane eksilttik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şu an sıra sonundayım arkadaşlar. 11 sık iğne ördük. 2 tane arka arkaya eksilttik. 7 sık iğnemi de düz ördüm. Evet, 33. sırada 22 olan sık iğnemiz 20'ye düştü. Şu anda 20 adet sık iğnem var. Şimdi 32. sıradayız. Pardon arkadaşlar, şu anda 34. sıramdayım. Yan tarafa kadar örelim. 1, 2, 3,
4, 5 sık iğne ördüm. Hemen burada bir tane arttıracağım. Bir tane arttırdım. Şimdi devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne örüyorum ve bir tane daha arttırıyorum. Sıra sonunda kalan 3 sık iğnemi düz örüyorum. Şu anda toplamda 22 adet sık iğneye tekrar ulaştık arkadaşlar. Evet, içerisine elyaf dolduralım. Arttırma kısımlarına ittiriyoruz biraz ki formumuz belli olsun. Evet, şimdi arkadaşlar ilk olarak şuradaki beyaz ipimizden kurtulmak istiyorum. Şu detayı örelim, ondan sonra beyaz ipimizi koparacağız. Burada arkadaşlar ayak kısmını şöyle alalım. Ayak kısmını şu şekil tuttuğumuzda şuradaki ilmeklerden tığımı taktım ve 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Şöyle göstereyim. Bir atlıyorum. Bir diğerine ilmek kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir, 2, 3 zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir atlıyorum. Diğerine ilmek kaydırıyorum. Bir, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir atlıyorum. Bir diğerini ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar edelim. Sonuncu hemen ilk yaptığımın içerisine girdim. İlmeğimi kaydırdım. Bir adet zincir çekiyorum ve ipimi koparacağım. Şöyle biraz hafif uzun bıraktım ve beyaz ipimden kurtulmuş oldum. Bunu saklayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle dipten girdim. Bu şekilde kaybediyoruz. Şurada bir ten rengimiz vardı. Onunla iki ucu bağlayıp saklayalım. Bu kadar arkadaşlar. Şu anda 35. sıradayım. Sadece bir sıra 22 sık iğnemiz vardı. Bir sıra 22 sık iğnemizi düz örelim. Sadece bir sıra 22 sık iğnemizi düz örüyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Şu anda 36. sıradayım. 36. sıramda bir sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum.
Bir sık iğne ördüm, bir tane arttırdım. Şimdi sıra sonuma kadar 20 sık iğnemi düz örüyorum. 22 olan sık iğnem 23'e çıkacak. Bir ördüm, bir arttırdım. Şimdi sıra sonuna kadar 20 sık iğneyi örüyoruz. ...37. sıradayız. Toplamda 23 adet sık iğnemiz var. 37. sıramızda da 1, 2 sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Son arttırmamız. Sıra sonuna kadar 20 sık iğnemizi tekrardan düz örelim. Sıra sonunda 24 adet sık iğneye ulaşmış olacağız. 20 sık iğnemize sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Şimdi 38. sıradayız. 37. sıramızda toplamda 24 adet sık iğneye ulaştık. Şunu şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar 38 ve 49. sıralar arasına 38 ve 49. sıralar arasına, yani toplamda 12 sıra olacak. 49. sırada dahil 12 sıramızı arttırma eksiltme yapmadan 24 sık iğne düz örelim. Toplamda 12 sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. İçerisine elyaf koymayı da unutmuyoruz. Ve toplamda 12 sıramı düz bir şekilde ördüm. Şu anda tam sıra sonundayım arkadaşlar. Tam olarak 50. sıramızdayız. Şimdi 50. sıramızda 1, 2, 3 sık iğne, 4 ve 5. 5 sık iğne ördüm ve short rengimi alacağım. Renk değiştireceğiz. Beyaz rengimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar short rengimizden şöyle bir miktar fazlaca ip bırakacağız ki şuradaki fırfır kısmını da bu sayede oluşturalım. Şöyle fazlaca biraz ip bırakıyorum ve renk değişikliğimi gerçekleştireceğim. Beyaz rengime geçtim. Şimdi arka ilmeklerden alarak şu beyazı burada bırakıyoruz. Şu tarafa alıyorum arkadaşlar. Şimdi arka ilmeklerden alarak 24 sık iğnemizi düz örelim. Blue şeklinde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 22, 23 ve 24. 50. sıramızı da arka ilmeklerden alarak bitirdik. Şimdi 51. sıradayız. 51. sırada da arkadaşlar 24 sık iğneyi düz örelim sıra sonuna kadar. Şunu çıkarabiliriz. 24 sık iğneyi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, 24 sık iğnemizi düz ördük. Şimdi arkadaşlar şu sıramızda, yani burada şu anda tam olarak sıra sonundayım.
Birinci ördüğümüz sağ bacak oluyor. İkinci ördüğümüzde sol bacak olacak. Şimdi sağ bacakta sıra sonumuza geldiğimiz zaman ekstra 5 sık iğne örüyoruz ve ipi koparıyoruz. Yani şu görüntü olduğu zaman, tam şu kısımda olduğu zaman bu 5 sık iğne artabilir de azalabilir de arkadaşlar. Şu şekilde katladığımız zaman şurası tam orta kısımda olunca sık iğnemizi bitiriyoruz. Benimkinde tam olarak 5 sık iğne fazla ördüm sağ bacakta. Şimdi sol bacakta da arkadaşlar onu da hemen yapalım. Şöyle katladığım zaman örelim bakalım sık iğnelerimizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 sık iğne örelim. 18 sık iğne ördüm sol bacakta ve şöyle katlıyorum. Sanırım 18 sık iğne benimkinde iyi arkadaşlar. Şöyle tuttuğumuzda evet gayet iyi gibi duruyor. Yani arkadaşlar sağ bacakta ekstra 5 sık iğne örüp ipimizi koparıyoruz. Sol bacakta da 18 sık iğne örüp ipimizi koparmıyoruz. Şimdi sol bacağımız bitti. Hemen şuradaki fırfırımızı da bir örelim. İnşallah anlaşılır olmuştur. Fırfır içinde arkadaşlar yine çorap kısmında yaptığımız gibi buradan giriyorum. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir diğerine ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 sık iğne atlıyorum. Bir diğerine ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 sık iğne atlıyorum. Diğerine ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. Sonuncu fırfırımı oluşturuyorum. Şuraya giriş yaptım ve bir zincir çekiyorum. Fırfır kısmını oluşturduk. Şimdi hemen ipimi koparacağım. İpimi içeri çekiyorum. Ve şuradaki arta kalan ipimle de her iki ucu bağlayacağım. Şunu da koparmamışız. Evet. Bacak kısmını bitirdik arkadaşlar. Bu kadar. İnşallah anlaşılır olmuştur. Sağ bacakta ekstra 5 sık iğne örüp ipimizi koparıyoruz. Sol bacakta da 18 sık iğne örüp ipimizi koparmıyoruz. Şimdi videomu burada bitiriyorum. Bir diğer videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.